Evet, network marketing sektörüne dair eğitim dizimizin 10. bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Daha kaç bölüm gelecek bilmiyorum ama daha çok fazla konu var üzerine değinilecek ve bu seriye dönem dönem sizlerle birlikte devam edeceğiz değerli dostlar. Diğer videolarımdan fırsat buldukça. Bununla birlikte bu 10. bölümde sizlerle yine önemli bir konuyu tartışacağız. Networking sektörünün olmazsa olmazı itirazlar. İtirazları öncelikle değerli dostlar yıllara dayanan satış tecrübemden kaynaklı sizlerle kendi tecrübemi paylaşmak istiyorum. Diyorum ki itiraz eden müşteriyi sevin. Evet, bazen itiraz eden müşteriler size çok gıcık gelebilir. Onlarla tartışmak isteyebilirsiniz. Onlara karşı savaşmak isteyebilirsiniz. İçinizdeki o kaplanı durdurmakta zorlanabilirsiniz. Bununla birlikte itiraz eden müşteri değerlidir. Neden değerlidir biliyor musunuz? Çok basit. Emme basma tulumba gibi her dediğinize evet diyen insanlar size en sonunda birlikte çalışacak mıyız dediğinizde evet demeyecek. Ama soru soran insan sizin söylediklerinizden etkilenmiş, anlamaya çalışıyor ve kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyordur. Ama tabii soru var. Gıcıklığına sorulan sorular da vardır bazen. Özellikle de bu toplu görüşmelerde gerçekleşir. İşte seminer sunumlarında vesairelerde kalkar herkese akıllı ispat etmek için bazı insanlar bazı sorular sorar ve saçma sapan sorulardır aslında genelde bunlar. Hiç konuyla alakası bile yoktur, dinlememiştir bile. Tek amacı size vurmaktır. Bunları kastetmiyorum ama gerçekten itiraz eden insanlar bazen çok zor sorular da sorabilir ve sizi sinirlendirebilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. O anda bilmiyorsanız birincisi açık yüreklilikle bilmiyorum. Çünkü saçmalamaya başlamanız karşı taraftaki insanda güven kaybına yol açacaktır. Bilmediğiniz bir şeyi bilmediğiniz anında ortaya çıkar değerli dost. İnsanlar düşüncelerinde hata yapabilir ama hislerinde hata yapmazlar. İkincisi soruyu bilmiyorsanız dediğim gibi bilmiyorum deyin ve bilen birini belki bir üst sponsorunuz, çapraz hattan birisi ya da bildiğini düşündüğünüz birisi hani o yarışmalarda var ya joker hakkı. Joker hakkınızı kullanın. Bunda kötü bir şey yok değerli dostlar. Çok rahatlıkla bilmiyorum deyip joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Tıpkı bir yarışmada olduğunuzu düşünün. O anda o joker hakkını kullanacak mıydınız? Büyük ödüle gitmek için, o soruyu aşmak için evet kullanacaktınız öyle bir hakkınız varsa. O zaman orada da kullanabilirsiniz. Kimse sizi ayıplamayacak değerli dost. Ve değerli dostlar itiraz eden insanlara gerçekten değer verin. Çünkü onlar sizinle birlikte yol yürüme potansiyeli olan insanlar. Mesela hangi itirazlar geliyor? Birkaç tanesini derledim. İşte bu bir piramit şeması. Şimdi doğru tanımlamak lazım. Piramit şeması işte Charles Ponzi'nin ortaya çıkardığı ve günümüze kadar gelen dünya çapında önemli dolandırıcılık işlerine pelesenk olmuş, zemin hazırlamış bir şemadır değerli dostlar. Ve bu dünyanın bütün ülkelerinde net bir şekilde tanımlanmıştır ki yasaktır. Şimdi bir şeyin piramit şeması olup olmadığını anlamak için öncelikle birincisi şirket var mı? Şirket var. Evet fatura kesiyor. Evet vergileri. Şirketinizi çok rahatlıkla ortaya koyabiliyorsunuz. İkincisi ürün var mı? Ürün evet var. Ürüne belirli bir para karşılığında satın alıyorsunuz. Yani siz aslında bir üyelik parası ödemiyorsunuz. Ürün karşılığında bedel ödüyorsunuz. Tıpkı bakkaldan bir şey satın almak gibi. Ürünü satın alırken para ödüyorsunuz. Sadece gidip buradaki bir distribütörden satın aldığınızı düşünün. Üçüncüsü ve daha önemlisi bu ürün al sata uygun mu? Yani alıp satabiliyor musunuz? Ticaretinizi yapabiliyor musunuz? Bu üç şeyin var olduğu bir şey piramit şeması olarak adlandırılamaz değerli dost. Evet bunu bu şekilde çok rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Ve network marketing sektörü dünyada yasal olarak kabul edilmiş sektörlerden bir tanesidir. Ticaret alanında ve bunun belirli kuralları var. Bu kuralları kural koyucular zaten hepimizin selahiyeti ve selameti için ortaya koymuşlar. O zaman ticaretine izin veriliyorsa ve fatura kesebiliyorsa, ürünü gönderebiliyorsa, sen ürünü kullanabiliyorsan ya da kullanmayıp başkalarına ticaret yapıp para kazanabiliyorsan o zaman burada bir piramit şemadan bahsetme şansımız yok. Bunu bu şekilde anlattığımız zaman da birçok farklı insana değebilir ve aynı zamanda da bu itirazı çok kolaylıkla aşmış olabiliriz. Bu işe başlamak için çok para harcamam gerekecek. Şimdi kişilere göre çokun ne olduğunu bilmiyoruz. Sizin için 1000 lira büyük paradır ama bir başkası için çok küçük bir paradır. Herhangi bir yerde bir çay içerken harcayabileceği bir paradır. O yüzden de öncelikle kişiyi doğru değerlendirmek gerekiyor. Bu itirazın gelmesini engellemeniz için görüşme içinde kişinin ortalama gelir düzeyini öğrenecek. Daha önceki videolarımda bahsettiğim çeşitli çapraz sorularla gelir düzeyini
öğrenmiş olmanız gerekiyor. Çünkü kişinin gelir düzeyi buradaysa böyle bir önermeyle gitmemek ya da çok aşağıda bir önermeyle gitmemek gerekiyor. Elbette ki böyle bir itiraz geldiğinde çok para harcamam gerekiyor mu? Senin için çokun ne olduğunu bilmiyorum. Bununla birlikte her ticarete başlarken olduğu gibi belirli yatırım bedelleri mevcut. Ama izin verirsen bu yatırım bedellerine gelmeden önce sana nasıl yardımcı olabileceğimize bir bakalım gibi bir cevapla geçebilirsiniz ya da artık daha ileriki safhalarda soru geldiyse yine aynı şekilde her ticarette olduğu gibi bir yatırım bedeli mevcut. Ne kadar olsaydı seni yormazdı gibi bir direkt soruyla da devam edebiliriz. O yüzden orada görüşmenizin dinamikleri içinde siz de kendi cevaplarınızı yaratabilir hale gelebilirsiniz değerli dostlar. Bu işten gerçekten para kazanabilir miyim? Bak en sevdiğim sorulardan bir tane. Genelde burada insanlar başka distribütörleri gömüyorlar. Ya zaten bak şu kadın kazanıyorsa sen de kazanırsın. Şu adam kazanıyorsa sen zaten haydi kazanırsın falan gibi. Birincisi başkalarını gömmeyin. Başkalarını gömerek ticaret yapılmaz. Ayrıldığın şirkete söverek ticaret yapılmaz gibi. Ben 20-22 sene önce satış sektörüne girdiğim zamanlarda ve ondan sonrasında da profesyonel hayata geçtikten sonra da aldığım eğitimlerde bize ilk söylenen şey şuydu. Gün gelir şirketlerden ayrılırsınız ama bir satıcı asla çıktığı yeri kötülemez. Çünkü alacağınız ilk tepki şu. O gün orada onu satarken iyi diyordun, şimdi mi kötü oldu gibi bir tepkiyle karşılaşırsınız. Aynısı distribütörlerin birbirlerini gömdükleri zaman da karşılaşılır. Yani şu yapıyorsa sen de yaparsın. Hatta bazen kişiler kendilerini gömüyorlar. Ya ben para kazanıyorsam sen ayda kazanırsın. O saatten sonra kişi seni niye sponsor olarak seçsin ki? Neden seçsin? O yüzden burada en sevdiğim sorulardan biri dedi ki size ben bu işten para kazanabilirim. Elbette ki kazanabilirsin. Ne kadar kazanacağını ben söyleyemem. Bununla birlikte çalışma potansiyelin, disiplinin, ısrarcılığın ve inancın bu konuda etkili olacak. 100 lira da kazanabilirsin, 100 bin lira da kazanabilirsin. Unutma ki 1 lirayı kazandıktan sonra bunu 1 milyon lira yapmak senin başarın. Önce istersen küçük rakamlarla başlayalım ve başarabildiğini gör. Ondan sonra büyük rakamları konuşalım. Ne dersin? Gibi bir cevapla çok rahatlıkla kişinin içindeki potansiyeli ortaya çıkarması gerektiğini ve bunu nasıl çıkarabileceğini, küçük başarılarla büyüye doğru gidilmesi gerektiğini kendisine hissettirmiş olacak. O yüzden de tamamen itirazları karşılarken bir başkasını gömmek, sponsorunuzu gömmek, başka bir şirketi gömmek yerine tamamen kişiye odaklanıp onun potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğini ona gösterirseniz çok daha verimli bir şekilde bu itirazı karşılamış olursunuz. Bir diğeri değerli dostlar, ürünler pahalı değil mi? Genelde burada şu oluyor ama sigara içiyorsun ama işte bilmem ne yapıyorsun. 2 tane film az seyrediver. Ya bir kere benim konfor alanımdan çıkmadan, konfor alanımı bir anda böyle panik alanına doğru terk etmeden yavaş yavaş ortaya çıkartacak şekilde taktikleri vereceğine bir anda benimle savaşa girmeye başlıyor. Sana ne kardeşim sigara içiyorsam içiyorum. Sana ne ben o diziyi seviyorsam seviyorum. O yüzden de benim hayatıma uygun bir şekilde ortaya çıkartabiliyor musun? Şimdi ürünler pahalı değil mi? Ürünler pahalı mı değil mi? Dünyada pahalı olan hiçbir şey yoktur değerli dostlar. Sadece senin paran yok. Önce bir bunu kabul etmemiz gerek. Yani bugün 1 milyon euroluk arabayı alan insanlar da var. 100 bin liralık arabayı alan insanlar da var. Bunları alamayan da var. O yüzden de bir şey ederinde midir? Biz ne yapıyoruz? Para veriyoruz, değer satın alıyoruz. Ürününüzün değerini ortaya çıkartacak cevaplar verirseniz, evet bu ürünle hayat standartların şöyle gelişecek, böyle gelişecek. Mevcut hayat standartından gerçekten mutlu musun? Değilim. Bu hayat standartını geliştirecek bir fırsat varken sence gerçekten burada seni durduracak şey para mı? Ya da bu ürünlerin pahalı olması mı? Dediğinizde gerçek nedeni ortaya çıkarmaya başlarsınız. İnsanlar bazen sadece paranın arkasına saklanırlar ve gerçek nedeni söylemek istemez. Gerçek nedeni bulduğunuz zaman oradan devam edebilirsiniz ve unutmayın değerli dost, dünyada pahalı hiçbir şey yok. Sadece senin paran yok. Evet, devamında sadece en üsttekiler kazanıyor, diğerleri kazanmıyor. Şirketlerin doğası gereği belirli oyun planları var, belirli ağaç planları var. İşte binary sistemler var, hibrit sistemler var, klasik unilevel sistemler var, board planlar var, kayan planlar var falan gibi bir sürü plan var. Yaklaşık 20-22 tane network marketing sektöründe farklı dizayn edilmiş plan var. Peki baktığımız zaman şirketlerin içinde girenler değil de sonradan gelenler de çok ciddi üst sıralarda yer sahibi olabiliyorlar. Bakıyoruz mesela şirketlerin yapılarına 1950'lerden beri var olan şirketlere baktığımız çok para kazanan insanların listelerinin dönem dönem değiştiğini görüyoruz. Belirli dönemlerde ve belirli dönemlerde
bölümlerden sonrasında farklı insanlar gelmeye başlıyor. Demek ki network marketing sektöründe şunu görmemiz gerekiyor. Her şey seninle başlıyor. Yani birilerinin yukarıda birilerinin aşağıda olması değil, senin nasıl bir potansiyel ortaya koyacağın önemli. Doğru sponsorluk ilişkileri kurarak. O yüzden de sadece üsttekilerin para kazandığını iddia etmek bu sektöre gerçekten çok büyük haksızlık. Ve gerçekten doğru bir çalışma yöntemiyle kişiler istedikleri hayata kavuşabilecek önemli bir iş modeliyle karşı karşıyalar. Bunu onlara gösterdiğimiz zaman daha sonrasında giren insanların da ne başarılar yakaladığını, bazen ilk girenlerin başaramadığını vesairesini, yani aslında klasik ticaretteki gibi mahallenizde açılan ilk hamburgerci tuttu mu? Ya da mahallenizde açılan köfteci seneye el değiştirip yufkacı oldu mu? Olabiliyor. Her iş tutacak diye bir şey yok. Herkes başaracak diye de bir şey yok. Ama başarma ihtimali var mı? Var. Bu ihtimal üzerinde uğraşmaya değer mi? Bana soruyorsanız değer. Hayatınızı değiştirme. Devamında bu iş hakkında daha fazla bilgi almak için nereden başlamalıyım? Basit. Sponsorluk ilişkilerinden başlamalı ve sponsoru eğer siz olacaksanız size sormaya başlamalı. Ne kadar çok soru sorarsa o kadar iyi ve çabuk hazırlanır. O yüzden de hemen o bilgileri kişiyle paylaşmaya başlayın. Ürün bilgisi olabilir, sistem bilgisi olabilir vesaire olabilir. Artık neyi merak ediyorsa. Demek ki kişi bilgi istiyor. Burada aslında bir itiraz vermiyor ama senden bilgi talebinde bulunduğunu beyan ediyor. Devamında arkadaşlarımla bu konuda konuşmak istemiyorum. Burada tabii dinamikler var. Bazen insanlar diyor işte yakın çevrende başlamalısın. Bazen uzak çevrende başlamalısın. Unutmayın arkadaşlar, insanların etrafında sadece arkadaşları yok. Mahallede tanıdığı insanlar var. Listelerini oluşturmaya başladığında ki liste eğitimim de bu video setinin içerisinde var. Oturun seyredin. Liste nasıl oluşturulur? Aktif liste nasıl oluşturulur diye. Orada bu sorunun cevaplarını çok rahatlıkla ve çok daha fazlasıyla veriyorum. O videomu takip ederek bu itirazın nasıl karşılanacağını çok rahatlıkla görebilirsiniz değerli dostlar. Devamında bu iş için özel bir yeteneğe ihtiyacım var mı? Herkes gibi olabilirsin. Özel bir yeteneğe ihtiyacın yok. Gelişime açıksan, açık fikirliysen, kendini geliştirip insanlara bunu yayabilecek potansiyele erişmek istiyorsan bu iş için yeterli özelliklere sahipsin. İşte güler yüzlü olma, presentable olma vesaire vesaire, bunlar zamanla gelişecek olan şeyler. Ama bununla birlikte gelişime açıksan ve bunu aktarmak da istiyorsan zaten sen çok rahatlık bu iş için yeterli derecede ilk başlangıçtaki özelliklere sahipsin. Ama bundan bir yıl sonrası için bu saydığımız özellikler de yetmeyecek. Üstüne koya koya ilerlemen gerekiyor. Dünya çapındaki liderlerin yaptığı gibi. Unutmayın, bazı insanlar var dünyada, isimleri silinemiyor. Ne yaparsanız yapın mutlaka karşınıza çıkıyor. İşte adam bir kitap yazmış, dünya onu, adam bir sektörde başarı yakalamış, dünya onu. Network marketing sektöründe de böyle insanlar mevcut. Evet, ülkemizden böyle dünya çapında çok fazla insan çıkmadı ne yazık. Neden çıkmadı? Çünkü biz daha oryantalist yaklaşıyoruz. Daha dünya çapındaki stratejilerle değil de hemşeri zihniyetiyle belki de bu işi yapıyoruz. Daha profesyonelleşmek yerine para kazanmaya başladığımızda evimizi, arabamızı değiştiriyoruz ama kendimize yatırım yap. Hani bu şeye benziyor. Sigorta sektöründe de insanlar evini, arabasını sigortalıyor ama sağlık sigortası almaya gelince ay diyor çok pahalıymış. Cansız varlıklara o kadar çok değer veriyoruz ki gerçek değer vermemiz gereken şeye, yani kendimize ne kadar az değer veriyoruz? Kendimizin gelişimi için neler yapıyoruz? Gibi sorular da mevcut değerli dostlar. Ben de kendinizi geliştirmek için başlangıçta farklı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Biraz önce saydığım ama bir sene sonra daha farklı özelliklerinizi de geliştirmiş olmanız gerekiyor. Devamında değerli dostlar, benim bu iş için tecrübem yok, çevrem yok, o yok, bu yok. Ya nasıl yapayım ben? Genelde şey diyorlar, iyi yap, çevre yapmayı öğreneceksin. Ya zaten adam diyor ki çevrem yok. Bu yaşıma kadar yapamadım. Zaten yapabilseydim şu anda böyle bir şey demezdim. Hani hafife almayın değerli dostlar. Sadece ona nasıl yapacağının küçük tüyolarını verin. İnsanlar küçük tüyolarla çok büyük adımlar atabilir. Sadece yolu göster. Orada diyor ki ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Yani yolu görmek. O yolu görmek istediği için de ona sadece yolu gösterin. Merak etmeyin, o yürüyecek zaten. O yüzden de bu itirazda mesela şey diyebilirsiniz. Kontak kurmanın yolunu göstersem denemeye hazır mısın? Tecrübeli olmadığını ben de biliyorum. Ben de bu işe başladım, tecrübeli değil. Bu işle alakalı. Ama zaman içinde öğrendim. Öğrenmek istiyor musun gerçek? Gibi topu ona atacak. Ondan gelecek cevapla devam edecek şekilde itirazları karşılayabilirsiniz. Unutmayın, son soruya gelene kadar görüşmelerinizde bütün itirazları karşılamak görüşmeyi devam ettirme potansiyeline hizmet.
hizmet eder. Çünkü bizim en son sorumuz nedir? Birlikte çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Hangi paketle başlıyoruz? O yüzden de satış kapamaya kadar gelen olan bütün itirazları amacımız karşılarken görüşmenin devam edebilmesini sağlatmak diyebiliriz değerli dostlar. Ne demişiz? Mesela bir itirazdan daha bahsedelim. Bu işte ne kadar kazanabilirim? Evet, bu işte her şeyi kazanabilirsin. Ne kadar kazanabilirsin? Evet, her şeyi kazanabilirsin. Kazanan insanlar var. Haftada işte 1050 bin dolar kazanan insanlar da var. Haftada 500-600 dolar kazanan insanlar da var. Senin potansiyelinle kişiyi hep kendi potansiyelini ortaya çıkartacak şeylerle yönlendirin. Ama unutmayın ki büyük bir şeyleri istiyorsanız küçük şeylerle başlamalı. O yüzden de öncelikle kişinin o anda gerçekten neye ihtiyacı? Neye ihtiyacı var? Mesela işte elektrik faturasını ödesin, çocuğunun okul masraflarını karşılasın falan falan. Yani küçük rakamlardan, hayatını böyle uber puper seviyeye getirecek rakamlardan bahsediyoruz. Burada şunu diyebilirsiniz. Çok yüksek rakamları kazanmaya başlamadan önce istersen şu hani biraz önce bahsettiğim faturalar ve çocuğun okul parasını birlikte bir kazanalım. Ne kazanabiliyor muyuz? Önce bunu gibi görelim. Ne dersin? Yani kişinin hayallerini uçabilir hayallerinde gerçeğe doğru getirip önce yapılabilir bir adım koyun önüne. Yani hedef koyun. Bazı itirazlar sadece hedef koyarak aşılabilir değerli dostlar ve emin olun çok daha kolaylıkla aşılabilir. Evet, daha birçok farklı itirazdan bahsedebiliriz. Ortalama yaklaşık 100'e kadar itiraz sayabiliriz sizlere. Hepsi birbirinin farklı versiyonları bazen farklı kelimelerle ifade edilmiş halleri. Ama temelde biraz önceden beri size göstermeye çalıştığım şey itirazı karşılarken o itirazın nereden geldiğini keşfetmeye. Gerçekten o konuyla alakalı mı bir itiraz var yoksa hani burayı gösterirken aslında mesele burada mı dönüyor müşteride? Burayı saklamaya mı çalışıyor? Onu ortaya çıkarmaya çalışın ve topu hep müşterinize atın. O an için potansiyel müşteriniz, belki potansiyel ekip arkadaşınız. Topu hep ona atın, top onda kalsın değerli dost. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Network marketing sektörüyle alakalı daha farklı videolarım da yakın zamanda sizlerin hizmetine girecek. Bunların da çalışmalarını yapıyorum içerikle alakalı. Mesela söyleyeyim, network marketing sektöründe işte motivasyon kaynakları nelerdir? Network marketing sektöründe derinleştirilmiş iletişim becerileri gibi farklı eğitim videolarını da sizler için hazırlıyorum. Bu serinin ilk bölümünün 10 videoyla sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet değerli dostlar, network marketing sektörüne şöyle güzel bir yolculuk yap, bilgilerimizi bazılarımız için tazeledik, bazılarımız yeni şeyler öğrendik ya da bu bilgileri nasıl hayata geçirebileceğimizin küçük tiyolarını birlikte aldık. Diğer videolarımda görüşmek üzere değerli dostlar.